Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, piyasa bir anda yönünü aşağıya çevirdi. Peki sebep neler? Güzel kardeşlerim, sebep var tabii ki. Sebep çok. Aslında da eee, yarın akşam Türkiye saatiyle 18'de Powell konuşacak. Bakalım faiz artırımında eee, beklentiler gibi mi konuşulacak yoksa şahin bir tutum mu gelecek? Biliyorsunuz ki FED yetkililerinden Bullard faiz artışlarına devam edilmeli dedi. Bugün. Evet, devam edilmeli dedi. Enflasyon beklenti 2'ye inmesi çok zor dedi. Yani bu şartlarda bizim dedi faiz artırmamız lazım. Bunu yarın akşam Powell da desteklerse birazcık ne olacaktır? Dolar endeksli yükselen trendler bu sefer yönünü aşağıya çevirecektir. Çok etkiler mi bizi? Ya etkilemesi ya mümkün ama bu yarın akşamlık bir volatil bir şekilde etkileyebilir ama ardından tekrar yolumuzu buluruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu durumda? Hiç panik yapmıyoruz. Çünkü piyasamızın durumunu hemen hemen hepimiz biliyoruz artık. Evet güzel kardeşlerim. Yani FED Başkanı Powell'ü bekleyeceğiz yarın akşama. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam satalım mı alalım mı? Güzel kardeşlerim. Tren hareket halinde. Trendeyiz. Ne yapıyoruz? Hareket halindeki bir trene ne binebiliriz ne de inebiliriz. Bugün üst üste short videoları patlattık. Yani 8-9 tane short videoyu peş peşe saldık yayına. Orada neden bahsettik arkadaşlar? Ak'tan bahsettik, Iris'ten bahsettik, efendim Kokos'tan, Jojos'tan bahsettik. Efendim yine Musk'tan bahsettik arkadaşlar. İzlemeyenler daha sonra da izleyebilirler. Güzel kardeşlerim, şöyle bir yayınımızı bir kontrol hala yapalım. Evet, 159 kardeşimiz an itibariyle bizlerden. Bu hafta itibariyle kripto para piyasasının gündemine Amerikan Merkez Bankası FED yetkilisi faiz söylemleri yer almaktaydı. Yarın akşam Türkiye saatiyle 18 itibariyle FED Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek. Burada gazetecilerin soracağı soruya vereceği yanıt önemli. Güvercin yoksa şahin mi? Tutum sergileyecek. Bunu hep birlikte yarın akşam bekleyip göreceğiz güzel kardeşlerim. Var mı değişik bir haber? Yani yine haber başlıklarından, piyasamızdan bize düşen güzel kardeşlerim. E, Matik'le ilgili bir haber var. Metriğin yükselişi dikkat çekiyor arkadaşlar. Yine Pepe Coin hakkında iddialar var. Yükselişi mi yoksa çöküşü hakkında mı? Bunu önümüzdeki günler bizlere yol gösterecektir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de dedik biz beklenen yükseliş gelecek mi? Elbette gelecek. Yani bu bugün küçük bir kırmızılıklar %1'ler, 2'ler, 3'ler hiç önemli değil Bitcoin için. Hiç mi? Hiç önemli değil. Burada Bitcoin'in güzel kardeşlerim yükseliş yönü 34 bin 35 bin dolarları bir görür. Bana göre görür. Tabi burada anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet, şimdi bugünün yükselen coinlerine geçmeden, bugüne damgasını vuran coinlere geçmeden önce bugün yayınımıza ilk gelen kardeşlerimizden kimler var onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle bir ilk gelenlerden Emre kardeşimiz bugün geldi. Hoş geldiniz. Metin Ünal, Hasan İlhan, Fantom istemiş. Bakarız arkadaşlar. Lazu Yaşar Sayın Milletvekili siz de hoş geldiniz. Onur Aydın siz de hoş geldiniz. Mine Bozkurt, Senayi Özer, Mehtap Uğrer, Mesut Aksu, Ergün Kol, Zeki Levent, Senayi Özer demiştik zaten. Murat Gündoğdu, iyi yayınlar hocam demiş. Eyvallah güzel kardeşlerim. Ee, Mahmut Dabaoğlu, selamlar arkadaşlar demiş. Hoş geldiniz. Vatansever kardeşim siz de hoş geldiniz. Bakıyoruz şöyle aşağılarda. Barış Yeni Ocak. Sizler de hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Ergün Kol. Evet siz de hoş geldiniz. Gökhan Uslu. Güzel kardeşim siz de hoş geldiniz diyoruz.
Şöyle baktığımızda yine Ömer Güder var. Gökhan Uslu var. Çapanoğlu, Stuttgart'ın selamlar, siz de hoş geldiniz. Güzel kardeşim. Evet. Kardeşlerimiz yavaş yavaş geliyorlar. Yusuf Kılıç. Sizler de hoş geldiniz. Bakıyoruz aşağılarda yeni gelen kardeşlerim. Bu arada Ufuk Otakçı kardeşimizden kanalımıza bağış geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hocam Luna ve Lunch'e bakar mıyız? Yani Terra Klasik ve Lunch bakar mıyız demiş. Tabii ki bakarız. Evet, Erkam Bıçakçı kardeşimiz. Hocam dolar endeksi 103'ü geçti demiş. Bakarız grafiğimize geldiğimizde önce dolar endeksini açarız. Yani endeks yukarı, Bitcoin aşağı demiştik geçen yayınımızda, biliyor musunuz? Aynı şekilde oldu zaten. Bakalım endeksi de bakacağız güzel kardeşlerim. Hemen daha fazla uzatmadan dolar endeksimizi bir açalım güzel kardeşlerim. Dolar endeksimiz bize neyi gösteriyor bugün? Değil mi grafiklerde? Şöyle bir dolar endeksimizin grafiğini açalım. Dolar endeksi. Evet. 103.17. 103.17 ve 0.74'lük bir yeşilliğe sahip dolar endeksi. Dolayısıyla dolar endeksi giderken ne oluyor? Dolar değer kazanıyor ve euro değer kaybediyor. Euro dolar endeksi ise 1.076 seviyelerinde. Yani doların fiyatı şu anda 19.75, euronun fiyatı 21.31 TL bandında işlem görüyor arkadaşlar. Ha, bu yukarı aşağı oynayabilir serbest piyasada. Pardon, özür arkadaşlar. Şimdi Bitcoin ne yapmış arkadaşlar? Bitcoin'e bakalım önce. Değil mi? Bitcoin. Total 2'de %1.63'lük bir para çıkışı var. 562 milyar dolara kadar geriledik. Pardon, 562 trilyon dolara kadar geriledik mi diyoruz? Evet. Evet, 562 milyar dolar. Trilyon değil arkadaşlar. Evet, buraya kadar geriledik. Altcoin'lere para girişi. Bitcoin dominans bazında 47.75'lerdeyiz. 0.86 bir onun da kırmızılığı var. Geçen hemen hemen her yanında söylüyoruz arkadaşlar. Bitcoin yeşilde olmasa bile dominansın yeşilde kalması altcoin'leri böyle şey yapar, tutar arkadaşlar. Yani çok aşırı derecede düşmesini engeller. Ama hem dominans hem Bitcoin kırmızıya döndüğü anda ne yapacaktır? Altcoin'ler biraz salma yapabilirler. Şu anda ne var? Bitcoin kadar düşmeyen altcoin'ler de var. Mesela Kurvedao 3 düşmüş. Bitcoin 3 civarında aynen. Chainlink aynı Bitcoin gibi Civic %2.65, Bitcoin %3.26 geri çekilmiş durumda. Bakıyoruz Ankara Bitcoin kadar düşmüş. INC Bitcoin kadar. IDEX aynı şekilde. Iris şu an %7 arttı. %11-12 yapmıştı bugün. Bu haber üzerine. STX %3 Bitcoin gibi geri çekilmiş durumda. Peki bakalım. Bitcoin 26.480 seviyelerindeyiz. Arkadaşlar Bitcoin'de bizim, şurayı silelim. Bitcoin'de bizim ana desteğimiz neydi? 27.000 dolar. Kaybedersek aşağıda 26.000 dolar seviyeleriydi. Şöyle biz günlük bazda bakalım. Evet. Şuraya baktığımızda bugün iğnesi 26.293'e kadar çekmiş arkadaşlar. An itibariyle 26.488. Sert bir geri çekilme olmuş. Şöyle 15 dakikalığına bakacak olursak gördüğünüz gibi sert bar mumlar aşağı yönlü vurmuş durumda. Burada destek var mı arkadaşlar? Burada destek, bakınız daha önce buraları hep denedi. Şimdi en aşağıda 26.000 desteğimiz var. Burayı dener mi yoksa buralardan geri döner mi? Şimdi güzel kardeşlerim, daha bu işin lolosu da var. Yarın akşamı var. Şu anda düşmeye başlarsa yarın akşam da volatil olur. Ama bunun geri toparlanacağını düşünüyorum ben. Yani buradan geri toparlanacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü şurada bir sinyal görüyorum en altta. Evet. En alttaki formasyonda bir sinyal görüyorum. Şuradaki beyaz arkadaşlar. Geri dönebilir arkadaşlar. Geri dönebilir. Onun için panik yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece arkamıza yaslanıp piyasayı seyrediyoruz. Şu anda durum bu. Evet. Araba demiş arkadaşlar. Arabaya bakacağız. Bu arada
Ethereum'a dönelim. Ethereum ne yapıyor? Aynı şekilde. Ama Ethereum baktığımız gibi Bitcoin'den daha az geri çekildi. Bitcoin şu anda %3.26'dan %3.17'ye geldi. Ethereum %2.37 kırmızı. Ve 1778 dolar. Ethereum'da desteğimiz arkadaşlar, Ethereum'da desteğimiz 1740 dolar seviyeleri. Çok da aşırı bir oynak olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani tamam haklısınız. Bu tür piyasalarda kırmızı görmeye alıştık artık diyenler de var. Hocam bu piyasa yeşile dönmez diyenler de var. Dönecektir arkadaşlar. Bu işin sabır anahtarı sabır, sabır, sabır. Panik yapmayın. Bu piyasa mutlaka geri döner. Hiçbir enstrüman sonsuza kadar ne çıkar ne düşer. Evet. Çünkü dün borsalar da nasıl kapattığını hemen hemen biliyorsunuz arkadaşlar. Piyasada maalesef şu anda Mayıs ayı bu şekilde gidiyor ama sonlarına doğru bir atak yapar mıyız? Bekleyip göreceğiz bunu da. Peki durumlar ne hocam? Nereye gideceğiz? Artık yani sabrımız kalmadı. Battık gittik diyenler var. Güzel kardeşlerim, bizler burada her zaman söylüyoruz. İhtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapın. Ki siz de rahat edin, hocanız da rahat etsin. Niye hocam size ne oluyor? Ya ben de bunu alıyorum. Sorular yağmur gibi geliyor. Bunu alıyoruz değil mi o zaman? Yani tamam okey. Zararlar var. Mantıklı. Sorular gelecek. Bu sorulara ya hocam bu çıkar mı? Bu düşer mi? Arkadaşlar bu durumda formasyonları unutun. Böyle bir efendim ben şunu artıracağım, ben bunu artıracağım. Piyasaya olumsuz haberler pompalandığı sürece grafikler biraz zor. Ama her şey güllük gülistanlık olduğu zaman grafikler %80-90 çalışır. Yani formasyonlar çalışır. Şu anda buna bakacağız. Şu anda buna bakacağız. Peki grafiğimize dönelim arkadaşlar. Grafiğimizde bu arada güzel kardeşlerim biraz geriye alalım kendimizi. Ne yapalım? Şöyle biraz da küçültelim yani. Çok da hocam sizin yüzünüze merak salmıyoruz çok diyenler de var. Tabii ki ne gerek var ya şöyle köşeye alalım kendimizi değil mi? Güzel kardeşlerim. Ekranı kapatmasın. Böyle arkadaşlar. Burayı. Evet. Böyle biraz daha aşağı aldık mı? Şimdi oldu herhalde. Az daha şöyle yukarı alırsak olduk. Şöyle bir bakalım yayınımızda. Evet, şimdi oldu. Peki, bugün Musk'tan bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Ay maşallah maşallah. Meydan okuyor ya. Bakınız altta görünen yeşil kuleleri görüyor muyuz arkadaşlar? Yeşil, koyu yeşiller. İşte bu kuleler Musk'ın devam edeceğini gösteriyor bize. Musk'ın devam edeceğini gösteriyor. Zaten 15 dakikalığında da gördüğünüz gibi hep böyle geri çekilmelerle yoluna gitmiş. Bu gidişat iyidir. Güney yükselişi yapıyor. Bir anda tek mumla alıp başını gitmiyor arkadaşlar. Yani ağır ağır gidiyorum ben diyor arkadaşlar. Şu an 4,5 dolar. Bugün bir ara nereye kadar çıktı? 4,6'ları falan test etti herhalde. Evet 4,68'e kadar geldi. Şimdi ben bugün bu yükselişte 5 doları kırar diye düşünüyordum. Zaten dünkü yayında da bahsettik bundan değil mi? Günlük bazda bakacak olursak arkadaşlar okumuzu çekmiştik. Düşen trend kırıldı dedik. Ok yarıya kadar çalıştı. Hedef ne vermişiz okta? 5,5 dolar. Evet buralar test edilebilir. Ben dedim dün çektik bu oku bir günde gerçekleşecek ama izin verirler mi? Vermezler. Vermediler de. Şu anda yine %8'in üzerinde yukarıda olmasına rağmen 4,5 doların altına sarktığını görüyoruz Musk'ın arkadaşlar. Bu piyasa dönerse mesela Bitcoin olsun, Ethereum olsun, diğer altcoin'lerde bazı geri dönüş, hele Bitcoin'de geri dönüş sinyali gelirse Musk ilk gördüğü yere doğru anında gelir arkadaşlar. Anında gelir diye düşünüyorum. Evet, Bitcoin'de aşağı yukarı yönlü hareket devam ediyor. Anlık grafiğini tekrar açacak olursak bakınız Bitcoin ne yapıyor? Volatil hareket ediyor.
Volatil nedir hocam? Biz volatili bilmiyoruz diyenler varsa arkadaşlar aşağı yukarı hiç durmadan hareketler. Stabil değil, yani yatay seyretmiyor bakınız. Şurası mesela, şurası volatil değil. Hangi aralık? Şu aralık volatil değil mesela. Burası sabit gitmiş yatay. Ama buralarda volatillik var. Hareketlilik var. Aşağı yukarı hareketler var. Buna biz volatil diyoruz. Piyasamız bu yönde. Evet. Şimdi Iris'ten bahsetmiştik bugün. Güzel kardeşlerim. Iris bugün nereye kadar iğne attı? 24.65'e kadar iğne attı. Şu an 24.58. %7,5. Hatta pardon, ben bunu 15 dakikalığına bakarsam daha net söyleyebilirim. Nereye görmüşüz bugün? 25'in üzerine biraz çıkmışız. Ama tekrar 25'in altındayız şu anda Iris'te. Evet, bugün Iris piyasaya kafa tutmuştu. Doğru. Hatta Kokos da kafa tuttu. Jojos da kafa tuttu. O da var. Şu anda Iris'teki bizim beklentimiz hala aynı yönde devam ediyor arkadaşlar. Nedir hocam bizim beklentimiz? Iris'te baktığımızda 0,060 dolar seviyeleri devam ediyor. Hemen Erasa'ya baktığımızda nerede? 50'nin altında hareket ediyor. Evet güzel kardeşlerim. Jojos hareket nereye kadar devam eder diyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Ufuk kardeşimizin bağışı vardı. İlk analizi ona geçeceğim. Burada daldık. Özür, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Lunch ve Luna'ya geliyoruz arkadaşlar. Lunch ve Luna bizim buralarda, onu da dün almıştık herhalde. Evet, şurada. Lunch. 4 saatliğini açalım. Değil mi? Bu yatay gidiyor şu anda. %3,5'luk bir geride olsa yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. EMA 50'nin üzerinde kaldığı sürece. Fiyatımız nerelerde? 89'larda. Nerede direnç vardı? 90 direnci vardı. Bir ara kırdı bugün. Ardından tekrar geri döndü arkadaşlar. Burada düşen trendi kıramıyor bakınız. Dün de dedim, güzel kardeşlerim dedim, buradan aşağıya gelen bir düşen trend var. Bunu kırmamız lazım. Yükselebilmemiz için bakınız, şu trend çizgimizi kırmamız lazım. Şu anda kıramıyoruz. Buraları yokluyor ama kıramıyor. Kırarsa yukarıda bizi bekleyen 11, daha sonra 15'ler var dedik. Ama geri dönerse ne var hocam? Geri dönerse de 89 ve aşağısı. Yani 80'e kadar geri çekilebilir piyasa geri çekilmesi durumunda. Lunch. Luna ne yapıyor hocam? Luna da arkadaşlar aynı şekilde yatay devam ediyor. Yatay negatif 0.92'lerde. Arkadaşlar Luna'nın desteği 87. Direnci 1 dolar. Bu iki bant aralığından kurtulursa olur ya, bir haber gelir. Bir anda geriye dönebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Güzel kardeşlerim, yeni gelenler var. Hepiniz hoş geldiniz. Piyasamızın kırmızılığı sizleri bunaltmasın arkadaşlar. Nasıl yeşil olursa kırmızı olur, nasıl kırmızı olursa da o şekilde yeşili olur. Yeter ki sabredin, yani elinizdekileri kaptırmayın derim. Aşağı gitsin, yukarı gitsin ya. İhtiyacı olmayanlar zaten bekleyecektir. Bu piyasa yatırım yaptıklarında ihtiyacı olmayan kişilere para kazandırır. Eğer senin o paraya 10 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra ihtiyacın varsa ne yapacaktır? Seni bir kere bu piyasadan soğutacaktır. Sana para lazım olduğu güne kadar para kazandırmayacak. Sen onu alıp borcunu ödediğin an bakacaksın, sattığın coin tavan tavan gitmiş. Öyle zamanlar yaşandı, yaşanır, yaşanacaktır da. Evet güzel kardeşlerim. Hemen dönüyoruz. Nereye? Kokos. %15. Evet. %15 yapıyor. Evet, güzel bir grafik. Daha önce de söyledik arkadaşlar. Daha önce de Kokos'un hedeflerini sizlerle paylaştık biz. Bakınız, yukarıda bizi bekleyen 3 dolarlar var dedik. Daha dün dedik bunu, değil mi yani? Şöyle 4 saatlerine bakacak olursak, buradaki ok zaten gelmiş. Hatta ben bunun günlük bakmak istiyorum. Trend kırıldı çünkü. Arkadaşlar günlük bazda bizi şu yukarıdan aşağıya gelen düşen trendin kırıldığını gösteriyor günlük grafikte. Peki burada desteğimiz neresi hocam? Desteğimiz zaten tam da bu kırmızı çizgi. Bu kırmızı çizgiden yukarı bizim çekeceğimiz bir derinlik yok mu? Var hocam. O da burası. Neresi geliyormuş? Güzel kardeşlerim, 2 dolar 23 sent.
Şu anda kaç dolardayız? 1 dolar 67 sent. 1 dolar 67 sent seviyelerindeyiz. Bugün bir ara 1.70'leri geçti. Şimdi ne yapıyor? Bitcoin ile beraber o da birazcık geri çekiliyor. Piyasa bu şekilde bugün hareket ediyor güzel kardeşim. Evet, FX demişti kardeşimiz. FX arkadaşlar 4 saatlikte düşen trendi kırmaya çalışıyor mu bakalım. Çekelim çizgimizi. Kırdık diyor. Güzel bir formasyon atıyor. Üzerine de çıktı. Yani önünde 65 direnci var şu an 51'lerde. Burayı da kırarsa 78-80 seviyelerine doğru bir moment. Buraya doğru bir momentum sergileyebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şu an 0.27'lik bir kırmızıda bakınız. Piyasa 3'lük 4'lük kırmızıdayken bu 0.27'lik bir kırmızıda. Peki man arkadaşlar, man mı mana mı? Bizden mana mı istemişti kardeşim, man mı istemişti? Şöyle bir man diyelim. Man Mac borsasından bakalım. Evet. Bizden bunu istemiş galiba. Man 0019 dolar. 4 saatlikte bakacağız. Grafikte bir durum var mı? Yatay pozitif olarak devam ediyor arkadaşlar. Desteği şu anda 19 olan tam da 0019 dolar seviyelerinde ama şu an 19.60. 19 desteği var. Yukarıda direncimizde 26. EMA 200 günlük ortalama var. Bu ortalamaların üzerine çıkması lazım. Lakin altta şu anda toparlanma görüyorum. Yeşile döndüğü an burası EMA 200'ü zorlamaya deneyecektir. Yani 0.25-26'yı 0.025-26'yı deneyecektir. Şu an 19'larda. %4'e yakında bir yeşille sahip an itibariyle güzel kardeşim. Evet. Arabam diyor 60 model. Yokuşları çıkmıyor. Burada var mı bu? Buraya koymuş muyuz biz bu arabayı? Bakalım. Yok. Hemen yazalım gelsin ayağımıza. Biz onu arayacağımıza o bizi arasın. Evet. %4 geri çekildi. 1 dolar 14 sent. EMA 50'yi kaybetmiş. Şimdi aşağıda bulunan bir destek çizgimiz var 1.14. Şu anda 1.14.80'lerdeyiz. Yani 1.15'e yakınız. Fakat şu yeşil çizgiyi görüyor muyuz arkadaşlar? Bu bir güney yükselişinin devam ettiğini gösteriyor. Hala yataya geçmedi bakınız. Şu dipleri birleştirdiğiniz zaman hala bir güney yükselişinin olduğunu görüyoruz. Döner mi geri? Şimdi 1.16 desteği daha önce destekli direnç konumuna geldi. Kırarsa da 1.24, 1.25 hatta 1.33'e kadar gidebilir. Biliyorsunuz destek ve dirençlerin ne olduğunu, ayağınızın bastığı yer taban destektir, başınızın değdiği yer tavan dirençtir arkadaşlar. Kırılan destekler dirence, dirençler de desteğe dönüşür. Bunları unutmayın. Evet, an itibariyle de arabada da durum bu güzel kardeşlerim. Peki, yine Tomo Chain demişti herhalde kardeşimiz. Onu geçmedik galiba buraya. Görmüştüm galiba. Fantom'a geleceğim arkadaşlar. Fantom burada. Fantom'dan sonra oraya geçeriz. Fantom %5 0.36-37 dolar bandı seviyelerinde. Desteğimiz neresi? Daha önce kaç kez iğneleyip de kırmadığı 35 desteğimiz var. Şu an 36 seviyelerinde. Burayı test eder arkadaşlar en fazla. Öyle görünüyor. Burayı test edebilir. Var mı sıkıntı? Yok. Küçük bir geri çekilme olsun. Bu da piyasamızda olan hareketler bunlar zaten. Peki dönerse geri ne olur? Dönerse yukarıda 40'lara kadar bir momentum sergileyebilir. Ama o Bitcoin'e bağlı bu geceki hareketler. Bitcoin yatay dominansta yeşilde yatay devam ederse işte o zaman bunlar döner geri arkadaşlar. Burayı bekleyeceğiz. Peki Tomo Chain. Değil mi? Tomo Chain. Binance'ten alıyorum arkadaşlar. Binance'ten alıyorum. Tomo Chain'i aldık.
Bir de Ledo. Bugün short videosu attım bununla Ledo ile ilgili. Orada zaten gerekeni açıkladık arkadaşlar. Evet, Tomo Chain. Güzel bir çıkışın düzeltmesi var arkadaşlar. 4 saatlikte bakınız. Güzel bir çıkış yapmış. Onun düzeltmesini yapıyor. Desteği neresi? Desteği 96'lar. Şu an 1 dolar seviyelerinde. 0.96 desteği var, 95 dersek daha mantıklı olur. Yukarıda da direncimiz 1.14 seviyelerinde görülüyor. Alttaki bizim formasyonumuzda yeşil mumları yakmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakıyoruz, RSI 50'lerin üzerinde, 62'leri gösteriyor. Öyleyse %3 kırmızılık pek de önemsenmeyecek durumda. Ledo 2 dolar 15 sent. Desteğimiz 2 dolar arkadaşlar. 2 doları kırmadığımız sürece Ledo'da sıkıntımız yok. Kırsak da geri toparlar ve hedefimiz Ledo için zaten verilmiş durumda. Bakınız, gördüğünüz gibi burada 2.25 diyelim. 2.25'i kırdığı anda bu ok devreye giriyor. Bu ok neresi? 4 dolar hocam. Evet. 4 dolar devreye giriyor o zaman. Ledo'da bir sıkıntı ben görmüyorum arkadaşlar. Tabii ki bir anda uçup kaçmaz hiçbir coin. Bazı spekülatif coinler hariç tabii ki. Böyle sağlam coinlerde %100, %200 bir anda uçacakmış, kaçacakmış havası beklemeyin arkadaşlar. Yanlış olur. Evet. Güzel kardeşlerim. Yani neye bakarsak bakalım. Feçe falan bakacağım tabii ki. Feçe falan bakacağım arkadaşlar. Mehtap kardeşimiz o isteklerinize bakıldı. Şöyle bakıyoruz. Arabaya baktık. Arabam 60 model. Ahmet Keklikçi kardeşim, siz de hoş geldiniz. Şimdi baktım arabaya. Şimdi baktım. Evet. Ergun Kol. Man. Doğrusunu bulduk. Bulduk arkadaşım. Evet. Hok. Hong Kong. Neydi? Hon, Hong Kong. Evet. Onda bir değişiklik yok. %900 olarak kalmış o yerinde. Dünkü yayında %900 yükselişi vardı. O şekilde kalmış. O şekilde duruyor valla. 69'larda. Bitlediler mi? Ne yaptılar? Bakın. Bu şekilde duruyor 4 saat. Başka yerde var mı bu? Hong Kong. Bir de bunu nereden bakacağız? Başka Tether bandında veren yok. Başka yok. Yok. Sadece orası var. Orası da zaten %900 gösteriyor arkadaşlar. %900 olarak gösteriyor bizlere. Dünkünün aynısı. Evet. Orada yani diyebileceğim bir şey yok. Şöyle 15 dakikalığına bakacak olursak yükseliş var. Var, devam ediyor yükseliş. Arabaya baktım güzel kardeşim. Bak burada. Arabam 60 model. 2 dördüncü koyun alttan. %4 geri çekildi. 1 dolar 14 sent seviyelerinde dedik. Geri dönecek ya. Sıkıntı yok. Geri dönecektir arkadaşlar bunlar. Bakın burada başlamış zaten. Yani ben panik yapmayın diyorum. Bu piyasa bir saatte bu şekilde oluyorsa bir saatte aynı yukarıya da gider. Onun için ne yapıyoruz? Panik yapmıyoruz. Şöyle kısa kısa geçelim. Bu akşam canlı yayını fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Zaten piyasamız belli. Ee, O açıdan şöyle bir yapay zekalara geçelim. Ne yapalım? Peçali. Ha, İnece, Çerzi, Audi onlara bakacağım canım. Yani kafalara geleceğiz yine. Sıkıntı yok. Peçali. %5'e yakın geri çekilmesi var. 0.24.40'larda. 24 hatta 15 dakikalık gideceğim. 0.24'e kadar iğne attı arkadaşlar. Geri toparladı bakın. 24'e kadar düştü. 24.45 yaptı şu anda. Bakın şu mumlar geri dönüyor. Geri dönüş var yani. GRT 0.1187. Bunlar birer fırsattır arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Yani bu geri çekilmeler birer fırsat konumundadır. Ee, Baktığımızda bunları da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. 0.12'lerde direnç var zaten bunda. Şu an öyle görünüyor. Evet. Peki. Şimdi dönelim. Nereye? Hemen
Chainlink %4 geri çekildi. Evet, 6.47'ye kadar 6,5 doların altına sarktı arkadaşlar. Verdi mi fırsat? Yine de fırsat veriyor bakınız. Daha önceki desteği burasıydı. Buradan döndü geri. Yine de dönecektir diye düşünüyorum. Yine de dönecektir diye düşünüyorum. Peki Ankara'nın taşına bak. %5'e yakın geri çekilmiş. Desteğini koruyor arkadaşlar. 0.025 desteği var. Şu an 25.52'lerde. Bu destek korunuyor an itibariyle. Yani Ankara 0.025 desteğini koruyor. Daha önce koruduğu gibi ve bu destekten direkt 27'leri geçtiğini gördük arkadaşlar. Bu 15 dakikalık grafiği. Evet, niye 15 dakikalığına bakıyoruz? Çünkü zaten yarım saat içinde gerçekleşti bu piyasanın bu şekilde dönüşü. Onun için her an geri de dönebilir şeklinde yorumlamamız için. İğneci. İğneci arkadaşlar %4'e yakın, %3.89 bir geri çekilmesi var, 6.35. Güzel bir alım fırsatıdır buralar İğneci için. Bakınız İğneci'de bizim hedefimiz 15 dolardı. Yanılmıyordum değil mi? Doğru, 15 dolar. Nerede verdik? Haftalıkta vermiş olmamız lazım bizim bunu. Bakınız haftalıkta 15,5 dolar, 15 dolar hedef vermişiz. Daha önce 1 dolardayken de verdiğimiz hedefler 10 dolara kadar nokta atışı gelmedi mi? Geldi. Bu büyük oku özellikle çektim ki bundan sonraki yapacağı formasyonlarda çekeceğim oklar hedeflerini böyle ne yapacaktır? 12'den vuracaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi STX'e bakıyoruz. STX'e Stax yani 0.64'lerde %3'e yakın bir geri çekilmesi var. Sıkıntı var mı? Yok. Formasyon devam ediyor. Ha ne olur şurayı kulağı biraz uzaltır arkadaşlar. Yani alçalan gamayı biraz daha ne yapar? Uzaltabilir. Ama dönüşü burası. 60. Pardon. Dönüşü 1.73 seviyeleri şeklinde yorumlayabiliriz. Jasmi. Jasmi %5 civarında bir geri çekilmesi var. 47 bandı seviyelerinde 48 desteğini koruyamadı. 4 saatle baktığımızda yine de diğerlerine göre yatay negatif olarak devam ediyor. Desteği 45 aşağıdaki desteği var. 45'i test eder mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Aptos. Evet, Aptos buradan yukarıya doğru bir momentum sergilese de ne yaptı bugün? Geri çekildi. EMA 50'yi denedi arkadaşlar. 8.40'ı denedi. 8.30'ları. Yani 8'in altına düşmediği sürece Aptos yukarıda yine 10 dolar seviyeleri. Ha, şimdi diyeceksiniz ki hocam daha önce güzel hedefler verdiniz. O hedefleri zaten veriyoruz arkadaşlar. O hedefler nerede? Haftalıkta verilen hedefler. Haftalıkta verilen de 20 dolar direncimiz var dedik. Bakınız bu bizim haftalıkta Aptos için verdiğimiz hedef. Bu destek dedik arkadaşlar. Peşindeki buradan dönecek ve 25 dolar üzeri gelebilir. Ama bu dirençleri kırmamız lazım tabii ki burada. Ondan sonra Clear Network %1,5 geri çekildi. Bugün güzel bir yükseliş yaptı. Ne yaptı? 26 direncini bir yokladı. Hatta buradaki direnç 27 görünüyor ama bu tabii ki haftalıkta. Günlük bazda bakacak olursak daha rahat görürsünüz. Bugünkü yükselişini bakınız bu günlük. Günlük yükselişi var burada yine. Birkaç gündür güzel yükseliş yaptı. 18'e kadar geldi. Güzel bir alım fırsatı verdi ve bugün iğnesiyle birlikte 24.60 neredeyse 25'e geldi. 18 liraya 25 lira arkadaşlar. Kaç gündür bu? 12 Mayıs'tan bu yana. Bugün 18 Mayıs. 6 günde. 6 günde buraya geldi. Hani clear yatırımcıları sabret satmadığı senedekiler buraları tekrar geri toparlıyor. Peki Leoprink LRC %4 geri çekilmiş durumda 0.29 bandında. 0.30 direnci var. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. 0.30'u bekleyeceğiz. Şimdi Spill. Spill'e bakıyoruz arkadaşlar. Coinbase'den alacağım. Bir de XDB. Bir de XDB bakalım. Evet. XDB'de küçük bir yeşillik an itibariyle mevcut. Burası 4 saatlikte bakacağım. Bakınız düşen trend kırılıyor mu? Çizelim. Çizelim arkadaşlar. Düşen trend kırıldı. Yani girişler için uygun bir yer. Öyleyse desteğimiz zaten burası. Burada bize şu derinliği vermiyor mu? Veriyor hocam. Burası.
tam kırılıma koyarsak EMA 50 direncini de geçerse 75'i yukarıda bizi 87'ler bekliyor. Neredeyiz? 72'lerdeyiz. Spiel %3 civarında bir geri çekilmesi var ama 4 saatlikte EMA 50'nin üzerinde kaldı. 57 desteği var. Şu anda 58'lerde. Geri döner mi hocam? Tabii ki direnç 60. 4 saatlikte 60 direncimiz var. Hatta yukarıda 66'yı kırabilir. Bu 4 saatlik arkadaşlar. Bakınız 4 saatlikteki dirençle günlükteki dirençler farklıdır. Haftalıktaki dirençler farklıdır. Buraları karıştırmayın. Hocam daha önceki direnç buydu. Şimdi bu derseniz o sebebi bu arkadaşlar. 4 saatlik, haftalık, günlük farklı dirençlerdendir. Evet. Spill'de haftalık bazda ne var hocam? Bakın. Değil mi? Haftalık bazda. Şöyle bir Spill'i açalım biraz. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Destek. Destek buramız. Evet. 55 destek görünüyor haftalıkta. İlk direnç arkadaşlar bakınız nasıl değişti? 90. Evet 90 görünüyor. Şuradaki döndüğü anda geri bizi yine yukarıda sıfırı atmaya kadar gidebilir arkadaşlar. Sıfırı atmaya kadar gidebilir. Güzel bir grafik bu. Çok güzel bir grafik bana göre. Sabredenler buraları alır, kaçırmaz. Yeter ki sen sabretmeyi becer. Güzel kardeşlerim. AMB'de neymiş durum? Değil mi? AMB'ye bakalım. Binance'ten bakalım. Yo bunu pardon. AMB Tether'den bakacağız. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar. KuCoin. Tether. KuCoin'den bakalım. Bugün ne vermiş bize? %5 civarında bir geri çekilmesi var. 0.095'lerde. Bakınız nasıl gitmişse o şekil geri gelmiş. Yani başladığım yere diyor ben geri döndüm. Velev ki bakınız. Şu anda burası arkadaşlar başladığı yer. Öyleyse bakınız. Şimdi şu düşen trend kırılırsa ne olur? Değil mi? Biz kırılmadan önce söylüyoruz hep. Şimdi bazıları diyor ki ya hoca bu nasıl analiz? Siz düşen trendin kırılacağından bahsediyorsunuz. Biz buraları, bizim oklar öyle kolay kolay nokta atışı gelmiyor güzel kardeşim. Bizim oklarımız nokta atışı kolay kolay gelmiyor. Bu destek kaybetmez geri döner ise. İşte şurada ne var bizde arkadaşlar? Simetrik var burası. Direnç burası olur. Burası olur. Burası da arkadaşlar bizi yaklaşık bu bir haftalık grafik ha. Güzel kardeştir. 0025 görünüyor. Şu an. Yani sıfırın biri gidiyor şu an 95'lerde zaten 25'e kadar gidiyor ama bu bir günde değil. Her mum bir haftada oluşuyor. Her bar mum bir haftada gerçekleşiyor. Öyleyse bakın şu kırmızıları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 haftadır kırmızı var. Arada bir yeşil hariç. Yani burası 11 haftada oluşmuş. Geri dönüşü de 11 haftada olur. Böyle düşünün arkadaşlar. 15 hafta olur. Düzeltmelerle. Yani. Hoca burayı verdi de bu bir günde olacak. Bazen numunelikler çıkıyor. Gerçekleşebiliyor ama onlar anında geri dönüyor. O kalamıyor orada. Bunları karıştırmayın arkadaşlar lütfen. Evet. Böyle bir yayınımızı kontrol hala yapalım arkadaşlar. Evet 165 kardeşimiz an itibariyle yine bizlerle birlikte. Kardeşlerim diyebileceğim bu piyasada her şey olur, her şey gelir geçer. Yani sadece sabır elden bırakmayacağız. Evet burada bir haber var da onu bakıyoruz arkadaşlar. Şu anki düşüşün nedeni
Bitcoin konferansı ile ilgili olduğu düşünülüyormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz her yıl bir Bitcoin konferansı var ya. Bitcoin konferansı ile ilgili olduğu düşünülüyor. Tarihsel olarak diyor incelendiğinde her yıl düzenlenen bu Bitcoin konferansının etkinliğinde genellikle bir düşüş olduğu gözleniyor. Yani böyle bir iddia da diyelim buna biz. Böyle bir şey de düştü şu an yayına. Yani Bitcoin konferansı etkiler mi? Ne konuşuldu bilmiyoruz ama yani bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Sabah oldu, sabah ola hayrola diyoruz. Yani inşallah yarın tekrar bu piyasa Powell'ın konuşmasından sonra bir volatil hareket sergileyebilir. Sergiler diye düşünüyorum ben. Yani şimdi kur ve DAO demiş Özgür Hocam. Çiliz, unutur muyum? Çiliz'e bakacağız. Kur ve DAO'ya bakacağız. Şöyle geçelim. Audi'ye bakacağız. Onlara bakmadık yine. Az daha unutuyorduk. Ama ben onları şöyle aşağıya alayım arkadaşlar. Audio. Çiliz. Çiliz de alalım buraya. Bir de kur ve DAO'yu alalım. Kur ve DAO. XH bir de onu alalım. Doğru. Bu metaverse'lere geçeceğim arkadaşlar. Ax, Gala, Mana onlara bakacağım. XH. Onu da aldık. Güzel kardeşim, FED bir gün utandırır sizi. Yani biraz feşeli biraz bekleyin derim ben. Evet, sabredin ya. Hangi coin uçtu gitti? Hiçbiri. Belli başlı coinler haricinde. Belli başlı coinler haricinde giden oldu mu? Yok. Ne Cardano'su gitti, ne Mati gitti, ne Link'i gitti. Kafa coinler hep yerinde saydı. Değil mi? Hadi onlar gitse de ya da Metaverse coinlerden hangisi gitti? Mana mı gitti, Sant mı gitti, Ax mı gitti? Efendim, Gala mı gitti? Yani ki FED'den GRT geri kaldı. Zaten onlar düşerken de FED gidiyordu. Bir de bu açıdan bakın yani. Toparlar güzel kardeşim. Her coin kendini toparlayacaktır. Birazcık zamana bırakın. Piyasa şöyle bir rahatlasın. Evet. Şimdi dönelim. XH'ten yukarı gidelim arkadaşlar. XH'te şu anda şöyle baktığımızda bu formasyonlar geri dönüşler gelmiş. Buradan dönemedi arkadaşlar. Bakınız piyasanın geri çekilmesiyle buradaki formasyon çalışmadı. Şimdi ne var? Hangi formasyon var? Arkadaşlar şu anda şu diple şu dibi birleştiriyoruz. Yukarıdan aşağıya da bir düşen tren çiziyoruz. Ne gördük? Karşımıza bir simetrik üçgen çıktı. Simetrik üçgende ne? Şurası kırılırsa, nereye kırılırsa oraya salar. Kırılırsa aşağı doğru yine salacaktır. Yani bu da yaklaşık simetri olan bizleri yani tam şurayı gösterirsek 18-20 bandı aralığı bekler geride. Şu anda 25'lerde. Ya dönerse de arkadaşlar ilk direnci 30 seviyelerinde, hatta 35'te EMA 50 günlük var. Bu haftalık yalnız. Dikkat edin, haftalık. Aylık değil bu. Yani günlük değil. Bakınız günlüğe baktığımızda değişecek iş. Gördüğünüz gibi günlükte farklı formasyon çıkıyor karşımıza. Evet. Kur ve DAO tokeni. Yataya bağladı. %3 geri çekilmesi var. 0.80 desteğini koruyor. Bir ara 79'a kadar iğne atsa da 80'e tekrar tırmaladı. İlk direnci 85 oldu şimdi. Kırarsa 95. Ha, 1 dolar. Şu anda yine ben 1 dolar diyebilirim kur ve DAO için. 1 dolar yolcusu evet. Ve kur ve içinde iddialıyım 1 dolara geleceğinde yine. Daha önce yanılmadık arkadaşlar. Kaç kez 1 dolar dedik. 55'e de gelmişse yine 1 dolara geçti. Yanıltmadı bizi. Çiliz.
Çiliz'de de bir değişik formasyon var. 3.32 seviyelerinde 0.10.47. Arkadaşlar, Çiliz tam burayı deneyebilir geri gelirse. Bu ne? Güzel kardeşlerim. Milimetrik 10. Daha önce vurdu burayı çünkü. Bu günlük grafikte daha önce hangi gün vurmuş burayı? 10 Mart 2023'te burayı denemiş. İyi bakın. Burayı denemiş arkadaşlar. Bakınız şu yuvarlak için alacağım şimdi. Şurası. Burayı denemiş. Burayı gördük mü arkadaşlar? Gördük. Buradan sonra nereye gelmiş arkadaşlar? Şurası. 0.15 dolar. 0.15 dolara gelmiş. Yani Mart'tan bu tarafa geldiği yer burası. Ama daha önce, bakınız daha önce aynı noktadan dönüşü 18 olmuş. Ondan önce yine aynı noktalardan dönüş 30'lar olmuş. Yani burası Çiliz için bir sıçrama noktası. Şu anki fiyatı da dahil bir sıçrama noktası eşiğinde. Peki haftalık bazda var mı bir şey? Haftalık bazda Çiliz'de. Şöyle bakalım. Şurayı bir kaldıralım arkadaşlar. Burada Çiliz için şunu gördüğünüz gibi küçük bir güney yükselişi gibi olsa da yine de biz buna yükseliş diyoruz. Çünkü güneye bakıyor. Yani dümdüz değil. Şu dip bir sonraki dibin altında kalıyor. Çiliz için. Peki günlüğüne geri dönelim. Günlüğüne geri dönelim arkadaşlar. Aynı günlükte de aynı durum hemen hemen karşımıza çıkıyor. Böyle yaparsak aynı durum çıkıyor ya. Şey olabilmesi için arkadaşlar, yatay diyebilmemiz için şöyle olması lazım. Bakınız boşluklar çıkıyor arada. Yatay değil. Yatay değil Çiliz. Ama şu mum biraz ters bir mum arkadaşlar. Eğer bu mum yataya yanına bir yeşil mumu atıp devam ederse güzel olacak. Ama bu mum günlük olarak aşağıya doğru çekilirse dediğim gibi tam onu görürüz. Şu anda 10.49'lardayız, 10.5'lardayız. Audio. Audio günlük bazda grafik güzel. Bakınız burada ne var hocam? Toba formasyonu var. Omuz, baş, omuz. Bu formasyon tam çalıştı mı? Aşağı yukarı yarıya kadar çalıştı. Ama ondan sonra bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Şimdi şöyle indiğimizde şu tepeyle burayı birleştiriyoruz. Yani şuradaki tepeleri birleştiriyoruz. Düşen trend kırılmış mı? Kırılmış arkadaşlar. O zaman audio için hedef ilk önce 40'lar görünüyor. Daha sonra 50 seviyeler. Ama ilk başta bir direncimiz 30. 29-30 bandı aralığı. 25'te direnç yok şu anda. Yok. Ama 50 direncimiz var ilk gördüğümüzde. 30 bandı seviyeleri var. Buradan patlaması durumunda yolu açık olsun diyeceğiz. Evet. Fatih Şükrü Kokoğlu, Kokoğlu. Valla Fatih kardeşim. Ee, El Salvador resmi para ilan etti zaten biliyorsunuz. Oranın resmi parası şu anda Bitcoin. Yani ileride çoğu ülke bunu ilan edecektir. Ben buna inanıyorum. Şimdi güzel kardeşlerim, bu ne zaman çıkar? Biz müneccim değiliz. Biz yorum ve analizciyiz. Yani size derlerse arkadaşlar yarın bu işte 1 lira olur, 5 lira olur, 2 lira olur. Yalan konuşurlar. Biz niye diyoruz? Biz bu buradan döndüğü anda bunu gerçekleştirirse geleceği nokta burası olur diyoruz. Size yarın diyen, öbür gün diyen ya da 5 dakika sonra diyen inanmayın bunlara. Böyle bir şey yok ya. Saniye sonra, salise sonrasını Cenab-ı Allah'tan başka kimse göremez. Bizim
analizlerimiz, formasyonlarımız, piyasamız rahatken çalışır. Yani efendim oradan buradan futlar yayılarak yani korkular yayılarak olumsuz haberler yayılarak çalışmaz. Eğer böyle haberler geldiğinde de tabii ki ne yapıyoruz? Bindiğimiz trende kalıyoruz. Aşağı yukarı hareket etmiyoruz arkadaşlar. Etmiyoruz. Peki hocam Aks 7 doların altına geriledi. Güzel bir çıkış yaptı dün. Evet. Güzel bir çıkış yaptı. Güzel bir haberin ardından ne yaptı? Bugün yine geri çekildi. Hani dün kaçırdılar ya eyvah. Biz 6 küsürlerden almadık. Nereye kadar yine attı? 8,5 dolara yaklaştı. Yine gitti dediniz. Al size fırsat. Alın size fırsat. Evet Aks çok güzel bir fırsat verdi şu anda. Bana göre çok güzel arkadaşlar. Bana göre lokum gibi bir fırsat. Simetri arkadaşlar 9,5 dolar görünüyor gene. Şu anda 6,90'lardayız. Gala ne yapıyor? Gala 0031. O da güzel. Hala bakınız trend devam ediyor. Böyle küçük bir geri çekilmeyle trend bozulmaz. Devam ediyor haftalık bazda, günlük bazda. Önümüzde 36 direnci var, 40 direnci var ve yukarıda 50'ler var Gala'da. The Sandbox 0.51 yarım doların üzerinde. Trend zaten düşen trendi kırdık. Formasyon da devam ediyor. Formasyonda sıkıntı yok. Sıkıntı yok bakınız. Yine simetri 70'ler. Keza mana. Manada da aynı şekilde bakınız. Bir üçgen formasyonu var dedik. Gitti, kırıldı. Nereye gidiyor? Kırılacak simetri burası. 70'ler. Aynen sand gibi. Güzel kardeşlerim yani. Hepsi böyle. Siz yeter ki sabredin. Siz yeter ki beklemesini bilin arkadaşlar. Bakalım. Evet. Sonuç itibariyle STX'e baktık Mesut Beyciğim kardeşim ama yine de bakalım STX ve SXP. Önce SXP diyelim. Şuradan SXP bir de STX diyelim değil mi? Stax. Evet ikisine de bakalım. Evet Stax %2.70'lik bir geri çekilmesi var. Bakınız Stax'a biz verdik burada. Stax'a hedef verdik. 1.7'lerin hedefini verdik. Lakin o haftalıktaydı. Günlükte de bakınız bir hedef çıkıyor karşımıza. Trend kırıldı. İlk direncimiz 0.81'ler görünüyor günlükte. Neredeyiz? Daha 64'lerdeyiz. Simetri neresi görünüyor hocam? Simetri de aha da burası arkadaşlar. Simetri burası. 1.29'lar. Yani 1 doların üzeri gelecek bunda. Stax'ın projesi çok özel arkadaşlar. Yani SXP'ye baktığımızda SXP şu anda 0.42'lerde ama yarın 1 dolara çıktığında buraları arayacağız arkadaşlar. Çıkar mı hocam? Evet, bana göre çıkar. Piyasa düzelsin, piyasa başlasın yükselişe, ilk geleceği nokta 0.90 ve üzeri 1 dolar seviyeleri. SXP'nin de. Sabredin arkadaşlar. Sadece sabır, sabır. Bu işler sabır işi. Eğer sabrınız varsa bu piyasada elbet para var. Ama sabrınız yoksa o arada artık sizin bileceğiniz, sizlerin vereceğiniz bir karar netice itibariyle olur. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Bugün de programımızın sonuna geldik. Rahat olun, ekranlardan uzak durun, moraliniz bozulmasın. Yarın ola, hayrola diyoruz. Hepinize iyi geceler. Yayında bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkürler kardeşlerim. Hoşça kalın.